Japonya, Pearl Harbor saldırısından sonra hızlı bir şekilde Pasifik'te işgaller yapmaya başlamıştı. Bu işgallerden biri de Aleut Adaları'ydı. Japonya'nın yaklaşık olarak 3500 kilometre doğusunda bulunan adalar Alaska'nın giriş kapısıydı. Bu adalar topluluğunun içinde de bu videomuzun konusu olacak Kiska Adası vardı. Japon deniz piyadeleri 1942 yılının Haziran ayında Kiska Adası'nı kolayca ele geçirmişti. Zaten adada sadece 10 kişilik meteoroloji personelinden başka kimse bulunmuyordu. Amerikan ordusu bu kritik adayı tekrar ele geçirmek için tam bir yıl boyunca planlar yapmıştı. Ama Amerikan saldırısı başladığında adadaki Japon askeri sayısı sıfırdı arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Adada hiç Japon askeri yoktu. Ama Amerikan ordusu adayı işgal etmek için yaklaşık 350 kayıp vermişti. Ülkemizde popüler bir yarışma programında bu olay soru olarak da karşımıza çıkmıştır arkadaşlar. 8 gün boyunca adada bir tek Japon askeri yokken birbirleriyle savaşan Amerikan ordusu Kiska Adası çıkarmasında neler yaşadı incelemeye başlayalım. Arkadaşlar, ilk olarak Kiska Adası'na çıkarma yapacak birlikleri biraz tanıyalım. Böylece gelişmeleri aktardığımda aslında özel bir birim olan askerlerin düştükleri komik olayları daha iyi anlayacaksınız. Amerikan ordusundaki ilk özel operasyon birimlerinden biri olan Özel Hizmet Gücü ya da FSSF olarak kısaltılan 1. Özel Hizmetler Gücü, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanadalı askerlerin karışımından oluşan özel bir komando birimiydi. Bu seçkin birimde 700 asker çok özel eğitimler almıştı. Üst komutada da 400 kişilik bir ekip ile bu birim 3 alaydan oluşan özel harekat birimiydi. Bu birimin ilk görevi ise Norveç'te bulunan 8 elektrik santraline eş zamanlı olarak sabotaj yapmaktı. Böylece Almanların elektrik üretimi sekteye uğrayacaktı. Ama bu görev iptal edildi. Birim birkaç ay boyunca yeni görevler bekledi ama birime hiçbir görev verilmedi. Bu birimin dağılacağını anlayan komutanları bir görev almak için yetkililerle görüştü ve birim amfibik çıkarma testlerinden geçerse Alaska'daki Kiska Adası işgali görevi bu birime verilecekti. Aslında paraşütçü olan birim 2 ay boyunca amfibik çıkarma eğitimi aldı ve testlerde başarılı olarak Kiska çıkarmasına dahil edildi. Japonlar 6 ve 7 Haziran 1942 tarihlerinde Attu ve Kiska Adası'nı işgal etmişlerdi. Ama önceden detaylandırdığımız Japonların yenilgisiyle sonuçlanan Midway Muharebesi'nden sonra bu iki adanın Japonlar için aşırı bir önemi kalmamıştı. Çünkü Japonya'dan adalara tedarik hatları çok uzundu. Pasifik'te tam bir üstünlük sağlanmadan zaten Alaska'ya bir müdahale yapılamazdı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri için bu ada Alaska'dan Japonya'ya giden yolda hava üssü kurmak için ilk adımdı. Yani Japonlar için olmasa da Amerikalılar için çok değerliydi. 1943 yılının Mayıs ayında Aleut Adaları'nın Attu Adası'na müttefikler ilk saldırıları başlattılar. Kum Yengeci Operasyonu adı altında 10 Mayıs 1943 günü 7. Piyade Tümeni adalara çıkacak donanma top ateşi ile denizden destek verecekti. Ayrıca 200 kadar uçak da adaların kritik noktalarını bombalayacaktı. Attu Adası'nda 1000 kadar Japon askeri 19 gün boyunca bir tümen Amerikan askerine ve bombardımanlara karşı koymuş, son olarak çaresizce Banzai hücumuna kalkarak ölmüşlerdi. Tam olarak sayısı bilinmese de Amerikan ordusu ciddi kayıplar vermişti. Soğuk hava nedeniyle donma olayları da çok sayıda gerçekleşmişti arkadaşlar. Çıkarma yapan askerler soğuk havalarda savaşmak için eğitim görmüş dayanıklı birlikler değildi. Attu Adası'nda bu kadar sıkı bir direnç gören Amerikan ordusu Kiska Adası'nda direncin daha da artacağını düşünmüştü. Bundan dolayı Kiska saldırısı için biraz önce detaylandırdığımız özel birim bölgeye çağrıldı. Kiska saldırısı kapsamında hava kuvvetleri Temmuz ayı içinde adaya 424 ton bomba bıraktı. Donanma gemilerinden ise 330 ton ağırlığında adaya top mermisi ateşlendi.
Bombalamalardan sonra keşif uçakları adanın fotoğraflarını çekti ve Japon savunmasının gücünün önemli derecede azaltıldığı belirlendi. 28 Temmuz'da ise adadan gelen Japon telsiz sinyalleri tamamen kesilmişti. Hava fotoğrafları ve telsizin susması normalde Japonların adadaki faaliyetlerini sonlandırdığını işaret etmektedir. Fakat Japonların son adama kadar savunma yapmaları aslında Japonların bir şaşırtmaca yaptıkları yönünde düşünceler oluşturdu. Kiski Adası'na operasyon 30 Temmuz sabahı 6:30 sıralarında başlayacaktı. Kiski Adası'na yapılacak çıkarmaya Krebe operasyonu ismi verildi. Sabah 2500 adam sahile çıktı ve kıyıya savunma mevzileri hazırlandı. Tankları çıkaracak gemiler ise yanlış hesaplamadan dolayı volkanik topraklara yanaşmıştı ve tanklar çamura saplandı. Adanın birçok kıyısında artık müttefik askerleri bulunuyordu ama hiçbir taciz ateşi açılmamıştı. Bunu da üst komuta Japonların Amerikan askerlerini iç taraflara çekmeye çalışıyor olarak yorumladı. Gün boyu sis dağılmadı. Hatta öğle saatlerinde tüm adayı kaplamıştı. Akşam saatlerinde ise zayıf şekilde top ateşleri ve tüfek ateşleri duyuldu. Bunlar birçok Amerikan birliği tarafından Japonların taciz ateşi sanıldı. Ama gerçekte sahildeki birliklerin Japonları açığa çıkarmak için yaptığı atışlardı. Ertesi gün sahildeki piyadeler iç kısımlardaki yüksek arazilere doğru ilerlemeye başladı. Denizden ise donanma iç bölgelere topçu ateşi açıyordu. Soğuğun da etkisiyle bazı askerler Japon birliklerini gördüklerini söylediler ve telsizlerden Japonların konumları hakkında bilgiler geçmeye başlandı. Ama bulunan birkaç sığınakta hiç Japon askeri yoktu. Hatta bir grup dost birlikleri Japon askerleri sanmıştı ve bölgeye top ateşi açıldığında 30'dan fazla asker öldü ve 50'den fazlası yaralandı. Birkaç bölgede ise Amerikalılar Japon askerleri sandıkları dost birliklere ateş etmiştir ve karşılıklı çatışmalar yaşanmıştır. Japonlar adayı boşaltmışlardı ama hem sahilde hem de iç bölgelere mayınlar ve bubi tuzakları hazırlamışlardı tabii ki. Operasyon başladıktan 3 gün sonra Enner Reed muhribi bir deniz mayınına çarptı ve çok büyük hasar aldı. 2 gün boyunca askerler adanın önemli noktalarını incelediler ve aslında hiç Japon askeri olmayan bomboş bir adayı işgal ettiklerini anladılar. Bir tek Japon askeri olmayan adayı işgal etmek için müttefik birliklerden 92 asker ölmüş ve 221 asker yaralanmıştır. İlerleyen zamanlarda ortaya çıkan belgelerde Japonların 19 Mayıs günü yani operasyon başlamadan 72 gün önce adayı boşalttıkları anlaşılmıştır. Japonların kaçışı da Amerikalıların burnunun dibinden olmuştur arkadaşlar. Ama yoğun sis nedeniyle bölgedeki Amerikalılar Japon tahliye gemilerini fark etmemişlerdir. Kötü istihbarat ve Amerikan komutanlarının aşırı titiz davranmaları hiç düşman olmayan bir adayı işgal ederken kaos yaşanmasına sebep olmuştu. Bu videomuzda hiç düşman askeri olmayan Kiski Adası işgalinde neler yaşandı incelemeye çalıştık arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşça kalın.